Soru tam olarak şu. Nasıl bir maaş seni mutlu eder dedi. 500 bin lira maaş beni çok mutlu eder dedim. 400 bin lira maaş da mutlu eder dedim. Peki gerçekçi bir şey söylemek gerekirse dedi. Gerçekçi rakamlar beni mutlu etmez dedim. Soruyu yanlış sordunuz. Ben buradan döndürmem. Şimdi şöyle bir sahne canlandıralım. İş görüşmesindesin. İK müdürü sana diyor ki Özgürcüm biz bir aileyiz. Oo, en sevdiğim. Müthiş. Sonra zam istemeye gidiyorsun. Diyor ki Özgürcüm bütçe kısıtlı. Anlamını bekliyoruz. Biliyorsun biz bir aileyiz. Çok güzel, çok güzel. Ondan sonra bir de maaşını arkadaşınla konuşma. Sözleşmeye aykırı. Tazminatsız kovulursun. Nasıl aile bu? Niye böyle maaş konuşmak yasak? Ya Türkiye'de biliyorsun aile yapısı böyledir zaten. Kardeşler birbiriyle küser. Baba öldüğü zaman miras kavgası Miras başlar. kavgası. Doğru ya, aile budur zaten. Yani bütün aileler böyle değildir. Hani haberlerden gördüklerimizi diyorum yani. Şey yapmasın yani, bizim aile böyle değil şöyle değil diye biliyoruz yani aile. Aile kavramı bu değil de Diyecekler yine. biz bir aileyiz diyen şirket tam bu yerlerdeki miras kavgası yapan kardeşlerin olduğu aile. Dayı babayı dolandırıyor, hala onu dolandırıyor, kardeşler para çalıyor falan, böyle aileler. Bu sabah programlarına konu olur böyle şeyler. O tarz bir aile, evet, bu tarz şirketler çok görüyoruz. Çalıştık da böyle aile geçmişim var benim de yani 5-6 tane. Peki bu maaş konuşma hassasiyeti neden? Mesela Amerika'da 15-16 eyalette maaş şeffaflığı yasası çıktı ve LinkedIn'de de bir ABD'li firmadan ilan gördüğün zaman orada maaş aralığı da yazıyor. Bizde hala bu gizlilik neden? Suistimal edildiği için mi böyle, yoksa mantığı ne bunun? Mantığı şu, benim çalıştığım firmalarda gördüğüm kadarıyla çalışan firmadan ne koparsam kârdır diyor. Firmada çalışandan ne koparsam kârdır diyor. Daha iş görüşmesinde zaten şu soruluyor. Maaş Maaş beklentiniz nedir? beklentin. Ya kardeşim, sen ne veriyorsun? Ben birine şey yapmıştım. Görüşme yaptım. Mülakatlar falan iyi geçti. Soru tam olarak şu. Nasıl bir maaş seni mutlu eder dedi. 500 bin lira maaş beni çok mutlu eder dedim. 400 bin lira maaş da mutlu eder dedim. Hani düşündüğümüz pozisyon için maaş bundan daha düşük dedi. Sizin sorunuz senin ne mutlu ederdi? Ben de mutlu olacağım rakamı söyledim dedim. Peki gerçekçi bir şey söylemek gerekirse dedi. Gerçekçi rakamlar beni mutlu etmez dedim. Soruyu yanlış sordunuz. Ben buradan döndürmem diye böyle karşılıklı bir iş neredeyse tartışmaya dönmüştü. Peki son kararınız nedir dedi. Yani ben dedim ki hani bana seni ne mutlu eder diye soruyorsun. Söylediğim cevabı da beğenmiyorsun. Yani benim mutluluğuma sen karar vereceksin. O zaman maaşı da sen söyle ki tamam, maaşımız budur. Ben de ona göre evet ya da hayır diyeyim. Yani böyle bir karşılıklı işte. Adam diyor ki 200 bin liraya kadar bir adam bulalım diyor. Ajans diyor ki 50'den kapıyı açalım diyor. Sen de biliyorsun o sektörde atıyorum 200 bin civarı maaş. Sen de diyorsun ki 240 diyeyim, 200'e bağlarım diyor. O 150 diyeyim diyor. 180'e bağlasam ayda 20 bin lira kârdır falan gibi böyle bir karşılıklı stratejik hesaplar dönüyor. Noktada buluşuyorsun. Aynı böyle kurban pazarlığı gibi el sıkışıyorsun. Ondan sonra kardeşim aileye hoş geldin. Halbuki en azından kurumsal firmalarda pozisyonların maaşları belli olması lazım. Pozisyonun maaşı vardır zaten. Sen kişi olarak pozisyona gidersin, maaşla meç edersin gibi bir şey olması lazım. Ama bu gizlilik şöyle şeylere de sebep oluyor. 4 yıldır çalışıyor biri, senden %30 zam almış. Yeni birini alıyorsun, piyasa değişmiş. Ya onun çok üstünde maaşla yeni gelen birini işe alıyorsun. Sadık olan kişi, yıllardır seninle çalışan, onu cezalandırmış oluyorsun. Halbuki o adamı kaybedersen onun yerine birini alma maliyeti sana daha çok yüksek. Ama zaten bu LinkedIn'de falan hep görüyorum işte 2 senede 3 senede bir iş değiştirin, maaşınızı katlaya katlaya gidin, işte aynı yerde 10 sene çalışanın maaşı bu kadar artar, 10 senede 4 kere şirket değişenin maaşı bu kadar artar diye istatistikler paylaşıyorlar ki bence de doğru. Adam şey diyor ya, bu zaten bizim oğlan aileden, ona ben 80 lira vereyim, bu yeni çocuk bak çok iyi bir şeye benziyor, buna 120 vereyim diyor. Bir bakıyorsun yan yana oturuyorlar. Gerçekten biri 5 senedir orada çalışıyor. Diğeri daha yeni gelmiş. O 5 senedir çalışan
Ona hatta işte senior'lık yapıyor, bir şeyleri öğretiyor, mentorluk gibi davranıyor ama günün Daha az sonunda para bir alıyor. bakıyorsun o onun bayağı bir altına çalışıyor. Şirkete sadık olan çalışanı aslında cezalandırıyorsun. İK'nın argümanı da şu. Kendileri söylemeden sana sormalarının sebebini şöyle açıklıyorlar. Biz pozisyon için 100 dedik. Adayın aklında 150 varsa işi alayım diye ya okeyliyim 100'e deyip sonra da mutsuz olup düşük performanslı bir çalışan olmasının önüne geçme diye açıklıyorlar. Yani eskiden iş ilanlarına yazılırdı aslında ücret budur diye, yol artı Değil mi? yemek artı şu Gazete falan diye. zamanları. Evet. Lan ne kadar da yaşlıymışız ya. Gazete ilan dedik. Yol yemek şu kadar diye ilan gördük biz, evet. Ya aslında olması gereken o. Bana şöyle geldikleri zaman hani firmaya da göre değişiyor. Şimdi gene bol keseden sallamayayım ama ne kadar maaş vereceksiniz diyorum. İşte önce bir mülakat yapalım. Ya kardeşim ben sana 2-3 saatimi harcayacağım. Proje yapacağız. Şu olacak, bu olacak. Ondan sonra bana bir maaş önereceksin. 30 bin artı Sodexo. Ben ne yapayım? Bu kadar ben niye uğraştım? Geldim, gittim, çalıştım. Ki bilmiyorum burada istersen birkaç marka ismi söyleyip iyice başımızı yakalım mı mesela benim Yok, yakma. Kendimizden örnek verelim. Biz şunu yaşadık. Yeni birini alacaktık. O pozisyon piyasa koşullarında paralelindeki bizde çalışan kişiden daha üste çıkıyordu. O yüzden mevcut çalışana da normal rutin zammımızın haricinde yeni personeli aldığımızda düzenleme yaptık. çok Artık güzel bir piyasa buymuş diye. davranış. Sonuçta şirket içi dengeleri gözetmen lazım zaten. Evet. Ya futbol takımlarında da böyle değil mi işte çok pahalı bir adam almıyorsun diğerleri bozulur falan diye. Bilmiyorum futbolu. Bir Öyle örnek daha diyorlar. Ben de söyleyeyim. yani uzaktan biliyorum. Anket gönderirdik mesela bir dönem. Özellikle hatta belki bu konuya da biraz girelim. Yazılımcı maaşlarının hype olduğu bir dönem geçirdik. Şu anda o Evet ne öyle güzeldi değil. ya. O dönemde bizim bütçemizin çok çok üstünde maaşlar talep edildiği için karşıdakinin de vaktini almamak, biz de boşa görüşme yapmamak için bir anket atıyorduk. Orada birkaç tane range var. Onları seçiyordu. Hani ya ben bunlara çalışmam diye zaten hiç göndermiyordu anketin cevabını. Böylece toplantı yükünden kurtarıyorduk herkesi. Çok saçma oluyor hakikaten, oturuyorsun, konuşuyorsun en az yarım saat. Sonunda işte maaş beklentin 100 bin lira. Sen ne veriyorsun? 30. Yani hani Peki sen ilanı açarken niye 30 bin liraya çalışacak adam diye aratmıyorsun? 25'e bulurum. 5 lira cebimde kalsın diye mi? ya ben onun taraftarıyım ama Türkiye'de hiç yapılmadığı için ben de yapamıyorum. Bana kalsa yaparım. Yani ben şimdi isim vermeyeyim ama Türkiye'nin en büyük 100 firmasından, 100 holdinginden biri beni çağırdı. Bir startup'ı bünyelerine katmışlar. Senin gibi böyle startup'larda deneyimli bir arkadaşla çalışmak istiyoruz dediler. Ben de büyük bir marka olunca, teklif de güzel gelince hemen atladım. Bir mülakat yaptık önce online. Sonra online bir mülakat da. En son ya hepsi her şey çok güzel gel bir ofise görüşelim. Kalktım gittim. Görüştük. Orada işte yöneticilerle falan tanıştım. Binayı gezdirdiler. Her şey süper gidiyor. Ben de şaşırıyorum hani kime sorsam maaş, fiyat bunları hepsi diyor ki ya onu daha sonraki aşamada işte bilmem kim konuşacak sizinle. Artık binadan ayrıldım. Eve gidiyorum arabayla. Trafikte telefonum çaldı. Ben bilmem kim hanım. Bütün her şey çok olumlu geçmiş. Biz artık sizinle çalışmak istiyoruz. Maaş olarak ne bekliyorsunuz dedi. Ya sallıyorum 100 bin lira dedim. Şöyle bir cevap geldi. Brüt mü net mi? Ya Allah'ım yarabbim bu kadar şeyi geçtik. Burada mı kalıyoruz yani? Size hangisi uyuyor dedim. Siz bir rakam söyleyin o zaman dedi. Yani ben de dedim ki ben bu teknik detaylarla boğuşmak istemiyorum. Ben 100 bin lira bana bir maaş yatsın istiyorum dedim. Ondan sonra hiç dönmediler bu kadar şeyin üstüne. 3-4 ay boyunca kimse dönmedi bana. Sonra böyle eski maillerimi silerken bir baktım o yazışmaları gördüm. Onlara yazdım. Dedim ki ya hayırdır bir olumsuz bile dönmediniz her şey mükemmel gidiyordu diye. Dediler ki biraz işte bir miktar bütçemizin üstündeydi söylediğin fiyat. O yüzden dedim peki yani en azından ben bu kadar saatimi, günümü harcadım, geldim oraya. Bir olmadı demek zor muydu? Bu kadar büyük bir marka, bu kadar kişisiniz bu işi yapan. Atlamışız, özür dileriz dediler. Bu kadar. Benim gözümde yani bütün o holdingin imajı da aslında bozuldu. Ve şey düşünüyorum yani 10 tane
çalışan var burada sırf İK için. Bir kişi bile arayıp olmadı diyemedi yani. Çok garip gelmişti bana. O en son brüt mü net mi pazarlığı son dakikada hala komik. Onun yerine şu olsaydı ki 100 bin lira maaşta şöyle bir adam arıyoruz dese, ona başvursa insanlar. Bence kimse bu kadar boşuna vakit. Onların da vaktine yazık, benim de vaktime yazık. Hocam ben kurumsal holdinglerdeki İK'larla ilgili hiçbir anımı anlatmayacağım ve hiç yorum yapmayacağım. Bence bu kadar yeterli. Şimdi asıl bombaya gelelim. Şu pandemi döneminde hatırlıyor musun? 6 aylık bootcamp'ten çıkmış çocuklar 20 yıllık cerrah maaşı istiyordu. Ya piyasa böyledir işte, arz talep. Şimdi o dönem bitti. Çünkü yazılımcı azdı ve talep çoktu. Doğal olarak 6 aylık Node.js bootcamp'inden çıkmış çocuğu bulabiliyordun. O çocuğa 10 kişi teklif ediyordu. Çocuk da doğal olarak 10, 20, 30, 40 sattım der gibi kendini bir şirkete koyuyordu. O şirketteyken daha 2 hafta çalıştığında bir tık üstünü veren de hop oraya atlıyordu gidiyordu. Aynen. Ya aslında bu bir balondu. Ya bunun sürdürülebilir olmadığını zaten görüyorduk biz de. Yani en azından biraz sektörün içindekiler bunun farkındaydı. Abi işte YouTube'da bir React.js diye bir şey gördüm. Onun tutorial'ını yapıyorum. Sence bir yerde işe girebilir miyim? 100 bin lira maaşla gibi falan. Millet böyle bir hayalin peşinde koşuyordu. Ben de yani bir dene bakalım şansını diyordum. Şimdi birazcık o şey kalktı ortadan. Yani öyle ben bir YouTube'dan bir video izledim. Bir tane to do app yaptım. Hanginiz beni alacaksınız dönemi kapandı. Ve maaşlar da doğal olarak o oranda azaldı demeyeyim de olması Arz talep gerektiği tersine döndü. Arz talep tersine olması döndü. Şu gerektiği anda seviyelere geldi. evet normalleşti biraz daha belki. Daha da düşmesin Normalleşti ya her gün diyebilirim. daha. Ne yapacağız ya? Ya evet düşmesin. Ya gerçekten düşmesin. Çünkü işte ekonomik sıkıntıları biliyoruz. İnsanların geçim derdini görüyoruz. Şirketlerin halini görüyoruz. Yani ben böyle madalyonun her yerini gören ve tecrübe eden biriyim. Yazılımcı maaşları değil, kimsenin maaşı düşmesin. Niye öyle bir şey isteyelim yani? Tabii canım, Herkes daha fazla. herkese çarpı 5 maaş gelsin yani. Aynen, herkesin maaşı çarpı 5 olsun. Çarpı 5 olması da bir şey değil. Alım gücü Tabii canım. olmadıktan sonra. Alım gücümüz de en kralı olsun. Yeni mezun biri bile İstanbul'da kendi evini tutup bir araba kredisine girebilecek kadar para kazansın yani. Şirketler de çok iyi yerlere gelsin ki bunları karşılayabilsin. Temennimiz o. Bir gazeteci arkadaşımla yurt dışı seyahatte şöyle bir anekdot anlatmıştı. Kayınvalide ekonomisi diye bir şey var demişti. Almanya'daydık bu arada. Nedir abi demiştim. Burada şöyle işler işliyor. Almanya'daki X kişinin kayınvalidesi diyor ki bak diyor bilmem kimin damadı atıyorum taksi işine girmiş. 2 tane ev almışlar. Hemen sen de taksi işine gir diyor. Ve bütün kayınvalideler bunu dediği için bir anda bütün o bizim Türkler taksici oluyor. O kadar çok taksici meydana çıkıyor ki bu sefer taksicilerin kazandığı para düşüyor. Sonra başka biri diyor ki bak bilmem kimin damadı taksicilikten çıkmış, kuaför açmış, acayip para kazanıyormuş. Sen de aç. Bu sefer herkes hop o sektöre gidiyor. Birazcık Türkiye'de de durum bu. Bir ara şey de çok modaydı. Görüyordum yani çevremden görüyordum. Adam diyor ki bu pandemi döneminde işte paket servis, motokuryeler abi inanılmaz para kazanıyorlar. Öyle bir para yok. Bir sene çalışsan ev alırsın. Ben bir motor alacağım, kredi çekeceğim, o işe gireceğim. Bir anda ondan sonra herkes o işe girdi. İşte yazılım işinde böyle. Abi yazılım işinde çok iyi para varmış. Yazılıma gireceğim. Bootcamp'ler açıldı. Herkes kurslara yazıldı gitti. Sürekli böyle bir sektör çok para kazanıyor diye konuşuluyor. Birçok insan o sektöre giriyor. O sektörde bu sefer istihdam fazlası oluyor. Maaşlar düşüyor. Sektörde bir şeyler rayına oturuyor. Sonra o fazla adamlar da gene bir sonraki hype'ın peşinden koşuyor. Nerede fazla para varsa oraya atlayayım. Aslında bu yazılımın içinde de bu arada bir ara vardı. İlk blockchain işleri yapmaya başladığımda bir sürü adam işte blockchain yazılımcılarına acayip iyi paralar veriliyordu. Herkes abi blockchain'de çok iyi para varmış bana da öğretsene nasıl yazıyorsunuz diye hop oraya atladı. Sonra bu ilk yapay zeka başladığında o yapay zeka geliyor orada acayip para var diye hop oraya atladılar böyle. O dönemde prompt engineering müthiş bir şeydi. Yani hype'lanırken yok oldu. Evet. Prompt Yani engineering nedir ya? o zaman raconu keselim abi. Aile evde olur. İş yerinde ekip olur, takım olur. Profesyonel olun arkadaşlar. Haklarınızı savunun, haklarınızı bilin. Ama işinizi de sahiplenin. Bu İK şeylerine biz aileyiz, şu bu falan filan. Onları yemeyin.
Huzurlu olduğunuz bir ekiple çalışmak gerçekten çok kıymetli bir şey. Onu bulduğunuz zaman o işe sarılın. Çünkü gerçekten sabah ayaklarının geri geri gitmediği bir ortama, bir işe gidiyor olmak günümüzde maalesef ki lüks ve çok büyük şans. Bunu bulan arkadaşlar tabii ki onu korusun. İşinizi her zaman en iyi şekilde yapmaya çalışın. Ama işte biz bir aileyiz. Bu ne demek? Eşittir. Sen fazla mesai yap ama fazla para isteme. Kendin fedakarlık yap ama bir hak talep etme denklemine uyanık olun. Öyle bir Esnek şey. çalışma saatleri ama ben seni yani her zaman arayabilirim. Hazırlıklı ol. Yani bunlar da olacak ama bunları bilerek işte yani ne alıp ne verdiğini biliyor olması lazım insan. Bazen şu da oluyor. Ben karşılaştım hayatımda. Daha yüksek maaş teklifini kabul etmiyorsun. Daha huzurlu bir ortam, daha içine Huzur sinen çok bir önemli ekip için. tabii. Tabii ki bu belki atıyorum 3x fark olsa okey ama öyle bir şey olmuyor zaten. Bazı farkları da o huzura şeye tercih ediyorsun. Maaş pazarlığı da yapın. Zam İsteyin, pazarlığı istemekten yapın. çekinmeyin. Evet, zam pazarlığı yapın. İsteyin, sorun, bunlardan çekinmeyin. Bunlar bir ayıp değil. Bunları konuşmakta bir zayıflık, bir eksiklik değil. Bu hakkınız. İşe başlarken de, ortasında da, zam döneminde de, gelecekle ilgili şeyleri de açıkça konuşun şirketlerinizle. Ben şunu yaptığımı hatırlıyorum bir gün gidip yöneticime benimle ilgili önümüzdeki birkaç yıldaki projeksiyonunuz, planınız ne? Beni tatmin eden bir cevap veremedi ve ben ayrıldım oradan. Çok güzel. Ben İngiltere menşeli bir firmayla görüşmüştüm. Onlar kendileri söylemişti direkt. Demişlerdi ki biz seni istiyoruz. 6 ay sonra şu pozisyon, bir sene sonra bu pozisyon, 2 sene sonra bu pozisyonda seni görüyoruz. Zaten biz her sene title'ını bir üste çıkartamıyorsan acaba nerede hata yaptık diye seninle bir konuşmak isteriz. İnanılmaz böyle güzeldi. Sonra almadılar beni. Bu da Sergen'in hikayesi gibi oldu. Beni bir izlediler, almadılar gibi. Bence bu arada şey de yapılabilir. Hani insanlar bilmiyor da olabilir piyasa değeri vesaire. Arada mülakatlara da girebilirsin. Yılda bir kere bir mülakata girip piyasayı öğrenmek, ne oluyor, ne bitiyor, ne teklif ediyorlar sana, onları Aslında görmek. kendinizi de ölçmek için o da var yani. Tabii Acaba tabii. ben yetkinliğim başka bir yere gitmeye müsait mi yoksa burası dışında bir yer beni almaz mı? Ya da nerede eksiksiniz? Onları görmek için de çok iyi. Tabii bu İK hileleri yeni başlayanın daha yüksek maaşa başlaması falan bunların da önüne biraz böyle geçilir. Yani eğer ki size dışarıdan %40, %50 daha fazlası mevcutta aldığınızdan teklif ediliyorsa orada bir yanlış var. Dönüp şirketle konuşmanız lazım onu. Belki de bugüne kadar söylediğim birçok şeyle çelişecek bu açıklama ama Yani sanki söylediğimiz her şey tutarlıymış gibi bir de böyle sallamak istiyorum. bundan yani senin tutarlılığını iki video üst üste Ya screenshotlarla gösterdik zaten. Hani bundan rahatsız olmaz bence izleyicilerimiz. iyi o zaman. Yani bir işe de başladıysanız, bir projeye, özellikle küçük bir ekiple çalışıyorsanız, bir ay sonra da bir tık fazlasını veren adama da bırakıp gitmeyin. Ben de şeyi severim yani. Fiyattan, paradan bağımsız bir işe başladıysan en azından bir noktaya getir onu. Çünkü orada tamam bir aile değiliz. Burası profesyonel bir ekip. Herkes para kazanmak, şirketler kar etmek istiyor ama bir işe başlıyorsun, onboard ediyorlar seni. Bir ay uğraşıyorlar. Ondan sonra çalışıyorsun bir ay. Onboard'dan öncesi de yani o arama, mülakatlar falan çok ciddi emek ve gider yani. Yani Hani işte herkese. tam 2 ay çalışmışsın, 3 ay çalışmışsın. Bir şeyler böyle rayına oturmuş. Diyorsun ki abi 10 lira fazla veren var ben gidiyorum diyorsun. Bu arada yasal olarak bunu yapabilirsin. Bununla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Ama ben etik olarak bunu doğru bulmuyorum. Ben mutlaka çalıştığım yere girerken söylüyorum ki iyi pazarlık ediyorum. Kafamdaki fiyatı alıyorsam kendilerine de söylüyorum. Ben bu işe başlıyorum. Bu benim hedefim. Benim hedefim atıyorum bir proje, bir bölümü vardır. 5 ay sonra yetişmek. Bu 5 ay boyunca bana istiyorlarsa sizin verdiğinizin 5 katını teklif etsinler. Gitmem diye söylüyorum. Söylediklerim de var. Kendi kafamda da bunu kuruyorum. Ki hatırlarsan seninle çalıştığımızda da bir junior arkadaş başlamıştı. Hani bununla sen bir Hı hı. konuş, mentorluk yap falan demişti. Ona da öyle söylemiştim. Ama bak 4 aydır uğraşıyoruz seninle. Hani Çok da iyi yapamamışsın. O gitti sonra 3 ay sonra. işte onu diyecektim. Yani 2 lira 3 liraya gitme. Yani çünkü bu kadar adamın emeğine yazık. Bugüne kadar aldığın para. Yani bu para bir emek, vakit harcandı sana.
Yani 2 lira için 3 lira için gitme ki gittiğin zaman da arkanda bir şey bırak. Orada bunu yaptım, şimdi buraya geldim olsun. Öbür türlü daha burada bir şey yapmadan oraya gidersin. Orada bir şey yapmadan başka bir yere gidersin. Yani merdivenleri hızlı hızlı çıktığını düşünürsün ama bir takılırsın. Bu sefer en alta kadar düşersin demiştim. Birçok insana bu arada doğru gelmeyecektir. Gelmemesi de çok normal. Diyorum ya, zaten resmi olarak bu senin hakkın. İstersen bir ay sonra daha düşük bir yere de gidebilirsin. Bununla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Ya tabii Ama bir yere canım, biz girdiysen çok ekstrem bir durum yoksa, orada bir toksik ortam vardır, seni çok rahatsız yani ediyordur vesaire, öyle bir şey yoksa dediğin gibi o en azından belli bir süre commitment vermek lazım. Sonrasında CV'de de iyi durmuyor onlar. tabii canım, Göze yani batıyor bir ay yani. orada çalışmış gitmiş, 2 ay orada çalışmış gitmiş. Yani bir de sonuçta bir ekipsin. Birçok insan, yani orada bir yükün bir kısmını almışsın. Bir anda hadi beyler eyvallah deyip çekip gidiyorsun yani. Ben doğru bulmuyorum. Doğru bulan arkadaşlara niye doğru bulmuyorsun demiyorum. Herkesin görüşü farklıdır ama ben bir işe başladıysam en azından belki bitirene kadar 2 sene 3 sene de çalışamazsın ama yani bir noktaya getirene kadar ona devam Yani ederim yani. belki şaşıracaksın ama bu konuda sana katılıyorum. Sen Toksik patronsun, olmayan bir. katılırsın tabii. Senin işin bu değil mi zaten? Ucuza adam bulayım, çok çalıştırayım. Değil. Değil, yok. Herkes hakkıyla çalıştırmak. Ya Herkes tabii hakkını canım, o alsın işin istiyor. şakası. Senin Daha kurduğun çok ortam daha gayet çok para güzeldi yani. kazanalım. Daha çok para kazanalım. Daha çok maaş verelim istiyor. Sen gel benle çalış dediğinde ben o paralara ben gelmem demiştim. Sen de sana bu parayı verirsem bütün şirket dengesi bozulur, herkese vermem lazım demiştin. Sırf Öyle o de bir para yüzden, yok demiştim. aynen sırf o yüzden benim gönlümü kırdın. Beni almadın. Seninle çalışabilecek level'a gelemedik hala. Estağfurullah. Ya bir de şuna bak. Bir şirketin başarısını nasıl ölçüyorsun? Bütün bu işte dergilerde, ulan gene Ciro. dergi dedik, yaşımız ortaya çıktı. İşte internet sitelerinde online, Hadi e, internet demen şey zaten bir kere. Hani internet lafı yaşlı zaten. Nerede bulursun bunu? İnternette. Tamam. 40 yaşındasın yani. neyse. Yani şirketlerin başarısı işte, yok cirosu, yok ne kadar kâr etti. Yani yeni yeni çıktı işte şirket mutluluk endeksleri falan, en mutlu şirket, çalışanların. Ya bunları da neye göre ölçüyorlar bilmiyorum ama Great e, place to work. bu çok güzel bir şey. Ben şirket kurduğum zaman, yani kuracak olsam ya da en azından bir gün kurduğumda buna çok önem veririm. Yani gerçekten çalışanlarıma mutlu edecek, hem refahını arttıracak hem de gerçekten orayı sahiplenip biz bir aileyiz kavramını, biz bir aileyiz demeden kuracak şeyler yapmak isterim. Tabii canım, çok güzel dostluklar da oluyor. Bazen referans için arıyorlar, bazen sadece muhabbet için, hal hatır sormak için. O da çok güzel bir ilişki. Arkadaşlar, yorumlara da yazın. Sizin şirkette maaş konuşmak yasak mı? Biz bir aileyiz. Lafını duyunca kaçıyor musunuz? Aileyiz En deyip absürt. kar payından size de pay veriliyor mu? Mirastan Evet. payınız var mı, Pat yoksa sadece Madem aileyiz, patronun kredi kartını alayım diyebiliyor musunuz? En absürt aile hikayeniz nedir, onları bekliyoruz. Debug edin, chill takılın, kasmayın. bir de bizden bahsederken Ergin'e sakallı, bana sempatik olan gibi şey yapabilir. O zaman görüşmek üzere. Görüşürüz.